Herkese merhaba. Bu projede size bir elbise yaptım. Mevsimlik bir elbise. Hem ölçü vereceğim size şimdi en başta, hem de ipi tanıtayım. Nako'nun Kaliko serisini kullandım. Numarasını da söyleyeyim. Renk numarası 108-74. 245 metrelik bir ip. Tığ numarasına 3 demiş ama ben 4,5 kullandım. 4,5 numara tığ kullandım. Önce bir ölçü vereyim size. Onu unutmadan. Sonra biraz elbiseden bahsedeceğim. Bakın şimdi. Şu yakasını ben çok açık yapmadım. Bu yakayı. Daha açık isterseniz şuradaki size en başta tarif ettiğim şu çıtırları ben 48 tane yaptım. Siz onu biraz daha fazla yapabilirsiniz. Çift sayıda başlayın. Şurayı bir size ölçeyim. 30 santim geldi. Şu omuzdan omuza 50 santim. Bu yakadan kol ayrımına da şöyle bir ölçeyim. 27 santim. Hani 27 santimden sonra bedenle kolu ayırıp yeni bir motife geçmişim. Şu motifli kısım ve eteğin olduğu yerdeki ölçüyü de vereyim size. Şurası 57 santim. Bakın sonraki V'ye geçişimde yine o da 60 santime çıkmış buraya yerleştikten sonra. Yani S ve M beden yapacak olanlar bu verdiğim ölçülerde ve arttırma sıralarında yaparak, tabii ki üst bedenlerini, şuradaki üst bedeni de vereyim. Üst bedenleri daha genişse burada arttırmaları biraz daha fazla yapabilirler. O 55 santim gelmiş şu üst beden. S ve M bedende benim verdiğim sayılarda elbiseyi yapabilirler. Large beden ve daha üstü için de şuradaki 48'i 50-54 gibi başlayarak arttırmalarını daha fazla yapabilirler. Ben en sonunda 5 tane de bir arttırdım. Onu 3 tane de bir, 2 tane de bir arttırarak tamamlayabilirler buraya geçmeye. Esasında beden büyütme de çok kolay. Deneyeceksiniz üzerinize mutlaka. Üzerinize giydikten sonra artım hesaplarınızı o şekilde yapacaksınız. Elbisenin boyunu da yine ben size söyleyeyim. Hani ne kadar ip almanızı, burada ben 4,5 tane kullandım ama daha uzun yaparsanız tabii daha fazla ip gerekir. Omuzdan etek ucuna benim elbisem 80 santim olmuş. Siz kendi bedeniniz nasıl istiyorsanız uzunluğunu o şekilde yapacaksınız. Roba kısmında şuradaki V'lerimi yaptım. Arttırmalarımızı göstereceğim zaten size nasıl arttırdığımı. V'den sonra da şu yaprak, ağaç, artık öyle bir motif yaptım. Çok kolay bir motif. Şurasını transparan yaptım. Şu bölgeyi roba ile kalça arasındaki kısmı bu motifi kullandım. Sonra yeniden buradaki V'ye döndüm. Tamamını da şuradaki motifle devam edebilirsiniz. Tanıtımımı yaptım. Yine takıldığınız yerlerde, sormak istediğiniz yerlerde bana yazarsınız. Ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Hadi hemen başlıyoruz. Kilitledim zincirimi ve 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. İlk zincirimden bir tane ikili trabzan yaptım. Şöyle bir kutucuğum oldu. 1 2 3
Bir tane daha kutucuğum oldu. Bu şekilde yaka genişliğiniz ne kadar olsun istiyorsanız o kadar kutucuk yapacağız şimdi. Bu şekilde. Mutlaka siz de belirli yerlerde yakanızı ölçün, birleştirip o şekilde ilk başlangıcınızı yapın. 3 zincir ve buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. 2 de çıkıyor. Şimdi ben yapıyorum ve geliyorum. Şimdi 48 tane kutucuğum oldu. Çift sayıda yapın. Çünkü bir atlayıp bir V yapacağız. Bir atlayacağız, bir V yapacağız. O yüzden yaptığınız şuradaki kutucuklarınız çift sayı olsun. Ve bunu böyle birleştiriyorum. Kontrol edin mutlaka. Şöyle düzeltin. O şekilde yapın. İçine diğer kutucuğuma giriş yaptım kaydırarak. 4 tane zincir. Bir tanesi dönüş için, bir tane V yaptım. Aralarında ilk sıra bir tane zincir yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine kutucuğumu yapıyorum. V'mi yapıyorum. Kutucuklarımın içine bir zincirle bir tane atlıyorum. Yapıyorum. Aynı boşluğa ve bir zincir, bir tane boşluk atlıyorum. Bir zincir, aynı boşluğa. Bir tane zincir. Şurada bir tanesini atlıyorum. Yanındakine aynı boşluğa. Bir zincir, bir boşluk atla. Yanındakine bir tane V yap. Aralarında bir zincirle. Şöyle görünüyor. Şimdi tamamını yapalım. Başta yeniden görüşelim. Bir zincir, bir tane atla. Sonuna geldim. Bir tane zincir ve boşluğa geldim. Şimdi şöyle bir görüntüm var. Bir, iki, üç, 4 ile yukarı çıktım. Aynı boşluğa bir tane daha V yaptım. Bu sıra artık zincir çekmiyorum. Direkt V'lerimin içine V yapıyorum. Bu sıra bir arttırma yapmayacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Her bir V'mizin içine aralarında bir zincirle gene V'ler yapalım. Bundan sonraki sıra arttırma sıramız olacak. Ve ortasından kaydırarak geçtim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. V'mi yapıyorum, ilk V'mi. Bundan sonraki V'mi yaptım. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. 3'e çıkardım yani. Aralarında birer zincirle aynı boşluğa yaptım V'mi. Bir tane tek, yanındakine 3, bir zincir, aynı boşluğa. Yanındakine tek, yanındakine aralarında bir zincirle 3. Bakın şu şekilde görünecek. Bir tane V, bir tane V yapıyorum. Buraya 3 tane yapıyorum.
aralarında bir zincir. Bir tane tek ve bir tane 3. Bir tek, bir 3. Bu şekilde de sıra sonuna kadar gidelim. Arttırmaya başlıyoruz. Buna 3 tane. Bir zincir aynı boşluğa. Bu şekilde devam ettirelim sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna geldim. Bir tek bir çift. Şuraya da gene bir tane çift yaparak burayı da çifte çıkartıyorum. Tek başlamıştım biliyorsunuz. Bir tek bir çift, yani bir tane tek ve bir tane 3V, bir tane tek V, bir tane 3V ve buradaki ilk V'min içinden giriş yapıyorum. 2 3 4 aynı boşluğa bir tane daha yaptım. Şimdi bu sıra bütün V'lerimin içine gene V yapıyorum. Bakın burada mesela tek yaptım. Buraya bir tane V yapacağım. Buraya da bir tane V yapacağım. Arttırma yapmaya başladım yani. Bu üçlü grubumun içindeki V'ye de bir tane V yapıyorum. Tekli V'mi yapıyorum. Bakın 3 tane olanın her iki gözüne de V yapıyorum. Böylece ilk arttırmamı gerçekleştirmiş oldum. Bu şekilde arttırma yapmadan 4 sıra gidelim. Aynı şekilde bütün V'lerimize V yaparak arttırma yapmayalım. Aynı şekilde böyle gidelim. Yani tek V'lerimizin içine yapıyoruz. Buradaki gözlerimizin içine de V yapıyoruz. Buraya V, buraya ayrı, buraya ayrı. Bu şekilde bir 4 sıra gidelim. 4 sıranın sonunda tekrardan görüşelim. Şimdi 3 tane arttırma kısmından sonra yaptım. Dördüncüde yine arttırma yapacağım. 4'ten sonra dedim ama dördüncüde arttırma yapacağım. Kafanıza geçirin mutlaka. Omuzlarınızdan şöyle bir kontrol edin. Ona göre sıranızı belirleyin. Şimdi başa geldim. Dolamadan direkt içinden şöyle kaydırarak yeni sıram için 4 tane zincir çekiyorum içine. Yine aynı işlemi yapacağız. Bir tane tekli, bir tane böyle üçlü. Bir tane tekli ve bir tane üçlü. Bir tek ve bir de içine 3 tane aralarında bir zincirli V yapıyoruz. Sonra o V'lerin içini gene dolduracağız. Bir tek bir çift gibi düşünerek bu sırada da bu arttırmalarımızı yapalım. Sonra yine 3 tane ya da 4 sıra daha gidelim. Büyütmelerimizi bu şekilde yapacağız. Kol, yani koldan ayrılma yerine kadar bedenin bu arttırmaları yapacağız. Sanıyorum şu kadar daha ben yapacağım kolu arttırmak için. Kaç tane arttırma yaptığımı söyleyeceğim. Siz de kendi bedeninizde bunu ölçerek yapacaksınız. Kol ayrımından sonra başka bir motife geçeceğiz. 4 tane 4 sıra yaptım.
Arttırmadan sonra. Şimdi yeniden bir arttırma sırası daha var. Evet. Başlangıcıma geldim. Direkt içine giriş yaptım kaydırarak ve 4 zincirle yeni bir V başlattım. Hemen yanındakine üçlü V yapıyorum. 3 tane aralarında bir zincirli. Yine bir tane V. Bu şekilde devam edeceğim. Size ne kadar arttırdığımı söyleyeceğim. Kaç sıra olduğunu söyleyeceğim. Ölçü vereceğim orada. Ondan sonra da ayrımda tekrardan görüşelim. Ben bu sırayı arttırıyorum. Sonra arttırdığım sıralarda yine bunların içine V'lerimi yapıyorum. Yine 3 ya da 4 sıra kadar gidip sanıyorum bir kere daha arttırdığımda artık yeterli arttırma sayısına ulaşacağım. Devam ediyorum ben şimdi. İstediğim arttırma noktasına gelmek üzereyim. Bu sırada bir kere daha, bu sefer 5 sırada bir tek bir çift yaparak arttırma yapacağım. Tüm sıra boyunca. Sonra 3 sıra daha ördükten sonra artık kollarımı bedenden ayıracağım. Bu sefer sadece son kez 5 sırada bir arttırma yapacağım. Bedenimi giydikten sonra bir ölçüm yaptım koltuk altlarından. Daha rahatlaması için bedenim ve kolların 5 sırada bir arttırma daha yapıyorum ve arttırmalarım tamamlanıyor. Şimdi ben 5 sırada bir arttırmamı yapıyorum. Bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi 5 tane tek bir tane çift, 5 tane tek bir tane çift yaparak arttıracağım. Sonra da 3 sıra sonra da ayrımda tekrardan görüşelim. Arttırmalarım bitti. Yani bedenimi giydim. Koltuk altına ulaştım burada. Ve bu benim için yeterli oldu. Siz de kendi bedeninize giyerek bu ölçümü yapın. Şimdi kolları nasıl ayırıyorum? Burası bizim bağlantı yaptığımız yer. Şöyle yeniden çıkartayım buradan bir. Yani sonunda buraya gelip biliyorsunuz buradan içine girip yeniden başlangıç yapıyordum. Şimdi burası kolumun noktası. Ben buradan 10, buradan da 10 tane ayırdım. Kolum için. Bu benim için yeterli oldu. Bedeninize zaten ölçüp anlayacaksınız onu. Sonrasında burada da gene şöyle tam buraya bunu belirledikten sonra şu ilk burası başlangıç noktanız. Buradaki onu belirledikten sonra burası bedeniniz olacak. Burada da gene 10 tane ayırdım. Buraya da 10 tane ayırdım. İşaretleyicilerimi taktım. Geri kalan yerde benim bedenim oluyor. Buradan devam edeceğim. Ama artık bu motifimizi bitirdik. Roba kısmımız böyle. Bundan sonra başka bir motife geçiyoruz. Şimdi burada 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Buradaki birleşmeyi döndükten sonra yapacağım. Kol ayrımına. Şimdi önce burada devam ediyorum. Buradaki kolumu arasında 6 tane zincir çekerek ayıracağım bedenden. Buradan devam edeceğim. Sonra buraya geldiğimde buradaki başlangıçla birleştireceğim. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bununla beraber o içine de 2 tane yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir tane V'yi atladım. Diğer V'nin içine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir tane V'yi atladım. Diğerine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç, 4 tane zincir çektim.
Bir tane V'yi atladım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir tane V'yi atladım. Diğerine 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu şekilde kolumuzu ayırma noktasına kadar devam edelim. Şöyle göstereceğim size şimdi ne yaptığımı. 3 tane zincir çekerek boşluğa 3 tane V'nin içine ikili trabzan yaptım. 4 zincir, bir tane V'yi atlıyorum, sık iğne. 4 zincir, bir tane V'yi atlıyorum, 3 tane ikili trabzan. 4 zincir, bir tane V atla, sık iğne, 4 zincir, bir V atla, 3 tane ikili trabzan aynı boşluğa. Bu şekilde ayırma noktama kadar gelelim. Orada tekrardan görüşelim. Görüntümüz şöyle oluyor. 1 2 3 4 tane zincir, bir tane V atlıyorum, bir tane sık iğne, doladım, bir V atladım, 3 tane ikili trabzan aynı boşluğa. Kol ayrımında görüşelim. İşaretlediğim yere geldim. Şimdi burada 2 tane atlamam lazım ama önemli değil. Ben bir tane buraya sık iğneden sonra 3 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 6 zincirimi çektim. Kolum için olan yere geldim. Döndürdüm. Burada 3 yapmışım. Buraya bir tane sık iğne ile bağlantı yaptım. Kolumla bedenimi ayırdım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir tane atladım. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört. Bir tane atladım. Buraya sık iğne. Şimdi diğer koluma kadar devam ediyorum bu şekilde. Diğer kolumda görüşelim. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. 4. Burada da hemen şuraya sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve başlangıçta yaptığımız yere geldim. Söylediğim gibi başlangıcımız bizim kolumuzun da bağlantı yeri olacaktı. Oraya geldim ve 6 zincir çektikten sonra en baştaki zincirime bağlantımı yaptım. Şimdi buradaki 3 zincirimizin üzerine 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortadakine bir tane yapıyorum ikili trabzan. Sondakine de 3 tane yapıyorum. Yani burada 3, 6, 7 tane trabzanım oluyor bu 3 trabzanımın üzerinde. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Ve sık iğnemin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 tane olan ikili trabzanımı 7'ye çıkartıyorum. Baştakine 3,
Ortadakine bir tane. Sondakine 3. Bir, iki, üç tane zincir. Sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzanlarımı 7'ye çıkartıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Şimdi kol altına geldiğimizde tekrardan görüşelim. Şurada tekrardan görüşelim. Şu anda böyle görünüyor. Koltuk altının olduğu bölüme geldim. Burada 7'ye çıkartıyorum 3 tane olan trabzanımı. 1, 2, 3 zincir. Tam ortasına bir tane ikili trabzan. Bu 6 zincire 1, 2, 3 ve buraya da ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Sık iğneme bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Üçlü olan grubumu 7'ye çıkartıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Koltuk altı bölümümüzde de üçer zincirle tam ortasına bir tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kolumuz ayrıldı bedenden. Aynı şekilde buraya geldiğimde de gene 3 zincirle ikili trabzan, 3 zincirle zaten başlangıcıma gelmiş olacağım. Şimdi buraya gelelim. En başa geleyim tekrardan. Bir sonraki sırada görüşelim. Başlangıç noktama geldim. Ortadaki altılı zincirime bir tane ikili trabzanımı yaptım ve başlangıçla kaydırarak birleştirdim. Bir üst sırada buradaki ilk baştaki trabzanlarımıza üçer tane, sondakine 3 tane, ortadakilerine de birer tane yaparak 7 olan grubumuzu 11'e çıkartacağız. Başa 3, sona 3, aralara birer tane trabzan yaparak 1, 2, 3, yanındakine 1, ortadakilere 1, baş ve sona 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3. 2 tane zincir. Buradaki tek olan trabzanı atlıyoruz. Direkt bu baştaki gruba 3 tane. Ortadakilere birer tane. Sondakine de yine 3 tane yaparak grubumuzu büyütüyoruz. Ve buraya atlıyorum. 3, aralara 1, sona 3. Koltuk altı olan kısma geldim. Burada da 2 tane zincirimi çektim. Direkt karşıya geçerek burada da en baştakine 3 ikili trabzan,
Sonrakilerine birer tane ikili trabzan. Burada baştakine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tekrar edelim. Sıra başına geldiğimizde bir üst tur artık ilk başta yaptığımız tur gibi olacak ve kendini tekrar edecek ondan sonra. Kolay ama çok şirin bir motif. Ve yandakine geçiyorum. Başa geldiğimizde tekrardan görüşelim. Başa geldim. Bu sıradan sonra tekrar etmeye başlıyoruz. İlk sıradaki gibi. 3 tane aynı boşluğa üçlü trabzan, bir tane sık iğne, aralarında 4 zincir olacak. Fakat bu sefer buradaki bu üçgenlerimizi ya da yapraklarımızı ortaya getireceğiz. Şimdi birleştirme yaparken bu sefer zincir çekmiyorum, doluyorum. En baştaki zincirden giriş yaptım ve bir tane tekli trabzanla şöyle ortaya geldim. 1 2 3 tane zincir çektim ve buraya zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir, 1 2 3 5.'ye buradan 5.'ye sık iğne ile tutturdum. Tam ortalarına bu gruplarımızın tutturacağız şimdi sık iğne ile. 4 tane zincir, şuradaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4, 5.'ye 4, tam ortasına 3 tane ikili trabzan. En baştaki başlangıçta yaptığımız motifi yapıyoruz. Sadece yerlerini kaydırdık. Bu sefer sık iğne yaptığımız yerlere 3 tane yeni yaprak başlatıyoruz. Tam ortasına ortalayamamışım. Bu sırada bu şekilde yapılacak. Şöyle bir göstereyim. Başlangıcımızda da ilk başladığımız yeri hiç zincirsiz tekli trabzanla başlayıp aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 zincir, tam ortasına bir tane sık iğne, 4 zincir, tam ortasına şurada eskide daha önce sık iğne yaptığımız yerin boşluğuna 2 zincirle geçtiğimiz boşluğa 3 tane ikili trabzan, 4 zincir, sık iğne, 4 zincir, üçlü trabzan. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Sonra zaten aynı devam edecek. Şimdi bakın koltuk altına da geldiğimizde yine aynı şekilde buraya üçlü ikili trabzan yapacağız. Zaten artık ayrıldı. Bütünleşti elbisenin örneği. Yeni turumuza başladık. Yeni turumuzda ilk sıranın aynısı, sadece burada değişiklik, sık iğnelerin olduğu yere yeni motifi başlattım. Bitirdiğim
buradaki 11'li trabzanımın tam ortasına da sık iğnelerimi yerleştiriyorum. Ben şimdi bu sırayı bitireyim. Yeni sırada tekrardan görüşelim. Bir hatırlatma daha yapayım size. Sıranın başına geldim. 4 tane zincirimi çektim. İlk zincirimi kaydırarak tutturdum. 3 zincirle yukarı çıktım. Aynı boşluğa 3 tane bu zincirimle beraber ikili trabzan yaptım. Ortadakine 1 yaptım. İkili trabzan. Sondakine de 3 yaptım. Artık kendini tekrar ediyor, görüyorsunuz. Şimdi arada 1, 2, 3 zincir. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Buraya 3 tane. Şu ortadakine bir tane. Yandakine 3 tane. Bakın. Şimdi şuradaki şu yaprağı burada başlattık. Buralara da ikili trabzanlar yapıyoruz. Bundan sonra bunun gene başlarına ve sonuna 3 tane yaparak, oralarına birer tane yaparak büyüteceğiz. Sonra yeniden başa döneceğiz. Bu şekilde başına geldim gene. Buradaki 7 ile 3 tane zincir çektim, birleştirdim. Bu sırada ne yapıyorduk? Bunu 11'e çıkartıyorduk. Başa ve sona 3, ortalara da birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer 2 zincir var aralarda. Ve buradaki ikili trabzanımı atlıyorum. Buraya geçiyorum. Şu 3 sırayı devamlı tekrar ederek büyütüyoruz. Bundan sonra burayı son kez bir kere daha göstereyim. Yeni başlangıcı. Ondan sonra artık devam edersiniz. Tekrar turuna geldim. Bitirdim buradaki trabzanlarımı. Şimdi burada zincir çekmiyorum. Doluyorum. Direkt en baştaki zincirimin üzerine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle ortaya geliyorum. 1, 2, 3 zincir ve hemen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve yeni turuma başlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen şu ortaya sık iğne. 1, 2, 3, 4. Yine boşluğumuza 3 tane ikili trabzan ve yeni bir tura başlamış oluyor. Şuradaki başlangıcı bir kere daha göstermek istedim. Yani ilk tura başlarken, tekrar tura başlarken hiç zincir çekmeden hemen tekli trabzan yapıyoruz ve ortasına 3 tane ikili trabzanla yeni turumuza başlıyoruz. Uzatıyorum. Bu boy şu anda kalçaya gelmeden önceki kısımda kaldı. Bundan sonra yani şu kısmı transparan bırakıp kısmına da burasında devam edeceğim. Bu şimdi benim bedenimde nerede kaldı? Yaptığım kişinin bedeninde daha doğrusu. Kalçaya gelmeden tam göbeğin üzerinde, göbek kısmımızda kaldı. Yani burası transparan olsun. Diğer tarafta yine bu şekilde devam edelim. Bu zaten yeterince esasında etek için eteğe doğru da uygun bir genişlikte.
bu genişliği bozmadan buradaki bu V kısımlarımızı, bu V'lerimizi tekrardan buraya yapacağım. Şimdi burada devam ettiriyorum. Bu benim bu grubun son bölümü. Burada yeniden eğer bunu yapacak olsam ilk sıradan başlamam gerekiyordu. Ama ona başlamıyorum. Burayla bağlantı yapıyorum. Hatta burayı bir tane zincirle bağlantı yapacağım. Bağlantı yapacağım ve buradan itibaren yeniden bu V'lerimi bu motife oturtacağım. 4 tane zincirle yukarı çıktım. Aynı boşluğa, yani aynı zincirin içine bir tane V yaptım. Bir tane zincir. İlk sırada kurarken biliyorsunuz aralara bir zincir yapıyordum. Bunda da yine yapacağım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane V yapıyorum. Bir tane zincir. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye V yapıyorum. Şimdi burada ilk sırada bir V'mi yerleştireceğim. Buraya V'lerimi. Yerleştirirken de kontrollü gideceğim. Darlaştırma yapmamam lazım çünkü. Şimdi bunun içine de bir tane V yapıyorum. Bu boşluğumun içine. Bütün sıra boyunca V yapacağım. Gerekirse bir sıra sonra 5 tane de ya da 10 tane de bir arttırma yapabilirim. Mutlaka kontrollü yapın. Bedeninize giyip arada sırada kontrol edin ki ilerlemeden bir yanlışlık varsa onu ortaya çıkaralım. Şimdi ortaya bu şekilde. Şimdi sıranın sonuna kadar gelelim. Bir bakalım. Şimdi ben devam ediyorum. Bir tane zincir, 1 2 boşluk, üçüncüye bir tane V. Üçüncüye V. Tam ortaya. Bakın bu şekilde V'lerimi yerleştirmeye başlıyorum. Bütün hepsini de yerleştireyim. Bir deneyeyim. Ona göre size yeniden döneceğim. Bir iki sıra yaptıktan sonra tekrardan döneceğim. Arttırma yapıp yapmadığımı söyleyeceğim size. V'lerimi yapmaya başladım. 3-4 sıra kadar gittim. Denedim. Şu an için bir arttırmaya gerek duymuyorum. Eğer arttırmaya karar verirsek de ne yapıyorduk? Aynı burada yaptığımız mantıkla arttırıyoruz. 5 sırada bir, 10 sırada bir, artık nasılsa, yani birer birer arttırmayın, çok fazla genişler. 5 sırada bir, daha sonra birkaç sıra sonra yine 10 sırada bir gibi arttırarak şurada bir volan verebilirsiniz buraya. O şekilde devam edin. Siz de arttıracaksanız. Eğer uygunsa, bakın görüyorsunuz bir dar sıtma. Burada bir geçişte bir rahatsızlık oluşturmadı. Gayet güzel. Yerleştirdikten sonra bir sıkıntısız devam ediyor. Arttırmaya karar verirsek de gene dediğim gibi başlarken 5 sırada bir aynı boşluğa aralarında bir zincirle 3 tane V yapıp o şekilde devam edelim. Aralarda arttırarak
Yani hızlı bir arttırma yapmadan yavaş yavaş arttırarak eteğimizin neresine kadar uzamasını istiyorsanız etek boyunu o kadar uzatalım. Ne diyorum? İlerleyen etek ilerledikçe yine size göstereceğim ben. Eteğimi uzattım. Hiçbir arttırma yapmadım. Sizler de bu sayılarda bu arttırmaya devam ederseniz small ve M beden için arttırmaya gerek yok görünüyor. Eğer daha geniş aşağısını daha geniş istiyorsanız aralarda arttırabilirsiniz. Ama bu zaten resimde de göreceksiniz. Çok uygun. Kalıp gibi çok hoş oldu elbise. Yani onu şu an tam gösteremiyorum ama fotoğrafını göreceksiniz. Videosunu da çekeceğim. Bir tane kolunu yaptım. Kolunu şu orta bedende yaptığım motifi yaptım. Ötekine beraber başlayacağız şimdi. Kolu yine 3 tane motifi tamamladığımda bitirdim. Öyle kapatıyorum. Şimdi size şunu keseyim. Bu arada 5. ipe başladım. 5. ipten de bu kadar kaldı. Sanıyorum 4,5 ip kadar kullanmış olacağım bu elbisede. Çok fazla da yün yemiyor. Şöyle başlayalım gelin. Kolun tam şu bedenle ayırdığımız yerinde başlıyorum. Buradan ilk motifimizden kuruyorum. Aynı boşluğa 3 tane. Bir, 2, 3, 4 zincir. Şu grubu atlıyorum. Şuraya atladım. Direkt şuraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 doladım. Şimdi şunu atladım. Şuraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Buradaki V'mi atladım. Diğerine bir tane sık iğne. Doladım. Bir tane atladım. Buraya 3 tane ikili trabzan. V'mi atladım. Sık iğne. Yani anlattığım motifin tekrarını yapıyorum. Bir tane atladım. Buraya 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yeniden, yani size bir tur göstereceğim. Yeniden hatırlatacağım motifi. Sonra ne kadar isterseniz kolunuz o kadar yapacaksınız. Şimdi başlangıca geldim. Şuraya bakın, şuradaki bir yere bir tane hemen sık iğne yapıyorum. Ve baştakiyle tutturuyorum. İlk trabzanımdan tutturdum. İkinci sıramız neydi? 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. 7'ye çıkartacağız yani bu üçlü trabzanımızı. Ortadakine 1, sondakine 3. Şimdi 3 tane zincir, ortadaki sık iğneme bir tane ikili trabzan. Buradaki üçlü gruba 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştakine 3, yandakine bir tane, sondakine de 3. Bir, iki, üç zincir. Sık iğneme bir tane ikili trabzan. Şimdi 3 tane zincirle
en baştaki yere bağlantımı yaptım ve buradaki 7'yi şimdi 11'e çıkartacağım. En baştakine 3, ortadakilerine birer tane, sondakine 3 ikili trabzan yapacağım. Şimdi 2 zincir arada ve buradaki trabzanımı atlayıp direkt karşıdaki gruba yeniden 11 tane ikili trabzan yapıyor. Şimdi sıra sonunda tekrardan görüşelim. Sonuna geldim. Burada ne yapıyorduk? Yeni gruba başlarken zincir çekmeden birleştiriyoruz. Bir tane doluyorum ve tekli trabzan yaparak tam ortaya geliyorum ve orada yeni grubu başlatıyorum. Şöyle ortaya geldim. 1, 2, 3 zincir ve hemen buraya 3 tane ikili trabzan ve yeniden üçlü trabzanlarla başlayıp bu ikisini sonradan yapacağız. Bu şekilde 4 tane zincir tam ortaya, sık iğne, buradaki iki zincir olan yere 3 tane ikili trabzan. Böyle kolumuz ne kadar uzun olmasını istiyorsak o kadar uzatalım. Kollarımız da bitti. Yakayı böyle bırakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Kollarımızı bu şekilde bıraktım. Etek uçlarımı aynı şekilde hiçbir şey yapmadım. Bu şekilde bıraktım. Burayı ölçüleri en başta veriyorum zaten. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Yeni projelerde görüşmek üzere.